Yorumlarda bana yaptığınız tüm baskıları ciddiye aldım ve iki It filmini de izledim. Bu kanalda ana hedefimiz beraber eğlenmek. Bu yüzden de Welcome to Dairy tepki videolarını çok spontan bir şekilde çekmeye başladım. Ama gerçekten yorumlarda beni ikna ettiniz ve dediğiniz kadar var. Hatta en yakınımdaki kitapçıya gittim ve Stephen King'in It kitabına baktım. Yani tamam baştan sona okumadım ama şöyle bir göz gezdirdim. Pasaj pasaj okudum en azından ve bir şey dikkatimi çekti. Bu dizi gerçekten iyi bir dizi. Arka planda çalışan ekip özellikle çok iyi şeyler yapıyorlar. Çünkü kitabın ruhunu ben dizide hissettim. Ki bunu kitabın tamamını okumamış, tamamen pasajlar halinde okumuş birisi olarak söylüyorum. Kitabı okuyanlar muhtemelen daha çok beğenmiştir ve daha çok fazla detay yakalıyordur. Çünkü Stephen King'in tüm kitapları birbiriyle bir şekilde referanslarla minik olur, büyük olur bağlı. Öncelikle hayatımda ilk defa korku dizisi izliyorum'un da part 4'ü bu video. Filmler için tepki videosu çekmedim ama genel olarak keyif aldım. Bazı yerlerde güldüğüm oldu. Bazı yerlerde de çok korktuğum oldu. Çünkü benim korku eşiğim hani böyle -1 falan. Hani aniden ekrana bir şey çıkınca ben korkarım. Sen korkarsın, korkmazsın. Buna bir şey diyemem ama ben korkarım. Dizide o kadar çok fazla referanslar var ki aslında filmleri izlemeden önce dizinin hani introsunda çok fazla şey anlatıldığını tahmin etmiştim zaten. Hani hiç bilmememe rağmen. Çok dışarıdan böyle içine damlamama rağmen. Ancak bu kadar fazla detay taşıdığının farkında bile değildim. Yani kesinlikle kötü bir dizi değil. Tamam hani ben böyle korku sinemasına, korku yapımlarına dizi olur, kitap olur, film olur hiç fark etmez. Pek alışkın birisi değilim. Ancak ona rağmen her zaman söylediğim bir şey vardı. Bu dizinin arkasında çok geniş bir hikaye var. Çok sağlam bir hikaye var. Yani hani ırkçılık göndermeleri olsun. Her şey o kadar dozunda ki hani dozunu aşmıyor. Kötü olan bir şey olabilir. Belki bazı CGI'ler. Ona da bir şey diyemem. Ona da ayırdıkları bütçe. Ama CGI'lerdeki renk tonlamaları var ya filmlere bayağı uygun. Hatta şunu düşünüyorum. O CGI'lerdeki renk tonları kitabı okuyanlara sorayım bu soruyu. O CGI'lerdeki renk tonlamaları var ya onlar acaba kitapta yazarın betimlediği gibi mi? Eğer öyleyse dizinin arka plandaki ekip çok büyük bir saygı hak ediyor. Çünkü bu şey demektir hani biz kitabı, evreni yedik yuttuk biliyoruz. Bu çok büyük bir emek ve günümüzde bu kadar detaylarla seyircisine ulaşmayan şeyler bunlar. O yüzden de heyecanlıyım. İlk 3 bölüm çok keyifliydi ama bu 4. bölüm sanki ben daha çok keyif alacağım. Hep şunu söylüyordum. 4. bölümde Pennywise'ı görebiliriz. Palyaço surat. Ancak biz zaten her bölüm görüyorduk ya çeşitli formlarını. Yani artık oyuncuyu görme gayem de o kadar fazla değil. Neden? Muhtemelen 4. bölümde yani ben olsam göstermezdim bu bir. Yani son 3 bölüm falan kala belki çıkartabilirdim palyaço formunu. Çünkü ben burada sadece bir palyaçoyla bir şey anlatmıyorum. Kitaba bakarsak. Yani orada bambaşka bir hikaye var. Bak bunu sadece kitaptan küçük küçük pasajlar okuduğum halde söyleyebiliyorum. Kitabı okuyanların ruh halini düşünemiyorum. Şimdi 4. bölümün tepki kısmına hazırsanız geçelim. Hatta bu sefer sesi fullleyerek izleyeceğim. Bir ekip, bir dostluk ilişkisi kurulmalı ki Pennywise'e karşı bir duruşları olabilsin ya hani. Tabii biz çok öncesindeyiz. 2. sezonda bir 27 yıl daha geri gideceğiz. 3. sezonda bir 27 yıl daha geri gideceğiz. Yani 27 yıllık kış uykusuna yatan bir yaratık şey bu. Kitabı okuyanlara bu ayrımı sormak istiyorum. Acaba kitapta da çocuklar bu kadar yetişkin olabilme kabiliyeti gösterebiliyorlar mı? Yani bu soğukkanlılık. O yaş grubunda hanginiz onlar gibiydiniz? Kitaplar da bu şekilde mi? Çünkü çocuklar acayip soğukkanlı ve kreatif bir şekilde ilerliyorlar. Çünkü hani ben kendimi düşünüyorum. O yaşlarda ben muhtemelen ağlaya ağlaya eve giderdim. Aileme anlatana kadar muhtemelen böyle yorgan döşek ağlardım. Ama bu çocuklar birbirlerinden de güç alıyorlar. Acaba onun vurgusu kitapta da bu şekilde mi? Merak ettim. Okuduysan yorumlara yazarsan sevinirim. Pislik general, nefret ediyorum senden. Çok tatlı bir çocuk ya. Al çocuktan haberi. Palyaço demiş ki görünmek istiyorum demiş. Görünmüş ve kandırmış. Harika. Ha tamam gözüküyor. Okey. Çocuk sana gerizekalı dedi diye sen gerizekalı olmuyorsun sayın yetişkin. Yine geldi o introya. 3. sezondan ipuçları veriyor. Orada yanan ev vesaire var ya Pennywise'ın filmlerdeki evi vesaire. Bakalım ne olacak. Bu bölüm görmeyiz diye düşünüyorum ama palyaço suretini. Bu arada Bill Skarsgård gözlerini gerçekten öyle yapabiliyormuş. O lens değilmiş. Cidden gözlerini adam öyle yapabiliyormuş. Bunu Instagram'da görünce şok oldum. Dedim ki ne? Ve bunların aileleri kitaplarda böyle yetişkinlerle ilgili kısımlarda böyle soğuk
soğukluk, kasvet, ruhsuzluk gibi betimlemeler vardı. Birebir bu şekilde olmasa da. Dikkat ettim, dizide de bu var bu arada. Lily'nin annesi dedim ya, bu ne ruhsuz, ne biçim bir kadın. Bundan ana mı olur falan diye. Olayın asıl vermek istediği şey kasaba yetişkinlerin ruhunu emdiği için, yani döneminin olaylarından da kasaba etkilendiği için Pennywise orada mutlu. Yaşıyor orada huzurlu bir şekilde. Konuş Kızılderili abla. Konuş. Orada dizide kullanılan müzikler fena değil. Ben sevdim. Stephen King playlisti falan mı acaba o da? Her şey bir gönderme falan böyle. Ben burada izliyor oluşum. Bu yer yanmamış mıydı filmde? Çözeceğiz. Google'lamadan, ChatGPT'den yardım almadan. Motorları çalıştırma vakti. Bir de şeye kızıyordum ya hani. Bu iğrençlik öğeleriyle neden korku yaratmaya çalışıyorsunuz? Ancak şöyle bir şey düşündüm. Kendi korkularımı bir düşündüm. Bu korkular da zaten iğrenç şeylerden geliyor. Korku sinemasını çözeceğiz. Yes. Bir yarısı kalmıştı. Ya sürekli kaplumbağalar var. Allahsız olunca işte böyle kaplumbağalara inanıyorlar. Lily hiç o arkadaşına güvenme bence. Geliyor gelmekte olan. Allah'ım o neydi? Kalbim nasıl atıyor? Şu sahneye korkmayan var ya. Hani buna da korkmuyorsa kendisi bir cindir artık. Geldi bizim kırmızı balonlar. Kırmızı balonunu da gösterdi. Geliyorum diyor. Karnım acıktı diyor. Küçük bir yer değişikliği hepimize iyi gelecek. Gördün ışıkları tabii. Işıklar da seni gördü. Allah'ım çocuktaki şu bilgiye bak. Adrenalin nasıl salgılanır onu anlatıyor. Büyüdüğünde gel bilim insanı olarak başla. Kadının burada racon kesmesine bayıldım. Muazzam. Kızılderililerin çocuklarını gördük. Hadi bakalım. It filmlerinden öğrendiğim bir şey varsa bu evrene dair. Masumların başına bir şey geldiği kadar zorbaların da başına geliyor. Ay! Gözü. Çok kötü. Çok kötü. Bakamıyorum. Çok kötü. Ay o nasıl bir sahne? Bu nasıl bir sahne? Ekranı kapatıyorum şu anda. Asla bakamam o sahneye, imkanı yok. Bak müzik bile, ses bile mahvediyor. Gözünü çıkartacak. Dinleyemem de. Bu ne? Elimle ekranı kapatıyorum. Ben izleyemem. O kısımda ne olduğunu bilmiyorum. Bakmıyorum, duymuyorum da. Kulaklığı da çıkardım. Zorbaları zorbalayan Pennywise. Geçti galiba. Ay elinde bıçakla kendini sokuyor hala. Ay Lily. Ay kız çok yanlış anlaşıldı şu anda. Halbuki arkadaşını kurtarıyordu. Akıl hastanesinde delirmeceler geliyor. Geçişlere bak ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Diziden sonra editlemeden önce dedim ki bir akşam yemeği yerim. Hiçbir şey yiyemem. Şu ana kadarki 3 bölümde 2 climax noktası vardı. Bir sinema sahnesinde o kanatlı Batman bebek vardı ya, onun çıkması. Bir de bu sahne. Kızın gözlerini şey yaptığı sahne. Deştiği sahne. Böyle bir dille söyleyince bir tık daha rahat hissediyorum. 4 bölüm boyunca dizideki 2 climax sekansıydı. Artık memur bey de kırmızı balonları görüyor. Teyzesi de bu muymuş? Aydınlatıyor bizi. Aydınlat. Filme referansları çok iyi. Çok güçlü. Kitaba da böyle mi acaba? Bayağı bir rahatsız oldum izlerken. O yüzden bir ara verme ihtiyacı duydum. Çünkü hayatımda ilk defa bir korku dizisi izliyorum. Filmi de izlememiştim. Okumadım da, yani maksimum Edgar Allan Poe okumuşumdur, o kadar. İlerisine hiç gitmedim. O yüzden minik bir ara vermiştim. Şimdi izlemeye devam ediyoruz. Hikaye anlatıcılığı dili o kadar iyi ki. Acayip değişik formları var. Hepsi tek tek incelenir yani. Ama ben incelemem işte. Etkilendim şu an mesela. Güzel anlamda. Korku anlamında değil de. Bu hikaye anlatıcılığı dili var ya, mükemmel. Neden deriden çıkamadığı mükemmel bir şekilde anlatılmış. Geliyor bizim manyak. Geçişler çok keyifli. Bu bölümden her ne kadar korkup devam edemesem de bir yerde kamerayı kapatıp nefes almaya gitmem gerekse de çok keyif aldım. Çünkü filmleri izleyince gerçekten dizi bambaşka bir boyut kazandı. Yani her ne kadar şu an kronolojik olarak diziden de başlayıp izleyebilseniz bile filmlerden sonra diziyi izleyince bir hikaye izlemiş oluyorsunuz ki bu çok keyifliydi. Özellikle benim gibi hassas bir canlı
heyecanlıysanız bunu öneririm. Filmler de evet ürkütücüydü ama dizi kadar değil. Dizi gerçekten ton atlıyor. Şeyin içindeki o dehşeti, neler yapabileceğini, sınırsızlığını, çizgisizliğini, hadsiz oğlu hadsizliğini dizi çok güzel vermiş. Ve gerilim cidden başarılı bir şekilde izleyicisine geçiyor. Ben çok keyif aldım bu yüzden. Bilmiyorum aranızda beğenmeyenler var mı? Yorum atarsanız nedenleriyle birlikte ben de aydınlanmış olurum. Dizinin gelecek olan bölümünün fragmanını izlemiyorum. O zaman bende heyecanı kaçıyor. Buraya kadar eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Videoyu hype'lamayı, like atmayı ve yorumlarda düşüncelerini benimle paylaşmayı unutma. Kanala da abone olursan çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.